Bir an için hayal edin. Bugün yaşadığımız dünyada Türkiye haritası yalnızca Anadolu ve Trakya'dan ibaret olmasaydı, eğer İstanbul'dan Kahire'ye, Bağdat'tan Budapeşte'ye kadar uzanan tek bir sınır çizgisi olsaydı, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi aynı ülkenin kıyıları olsaydı. Bu bir kurgu değil. Bu, tarihin çok da uzak olmayan bir döneminde gerçekti. Osmanlı İmparatorluğu, bir zamanlar 3 kıtaya yayılan dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Peki bugün o sınırlar hala geçerli olsaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? İşte bu belgeselde tarihten yola çıkarak bu sorunun cevabını arıyoruz. Osmanlı küçük bir beylik olarak doğdu. Ancak onu diğer devletlerden ayıran şey sadece fetih gücü değil, kurduğu sistemdi. Balkanlarda ilerlerken yalnızca toprak almadı. Yerel halkla uzlaşma, dini özgürlük ve yerel yönetime saygı üzerine kurulu bir düzen oluşturdu. Bu sayede Osmanlı, fethettiği bölgelerde uzun süreli hakimiyet kurabildi. 16. yüzyıla gelindiğinde, imparatorluk tarihinin zirvesine ulaştı. Bu dönemde tahta çıkan isim, Osmanlı'yı küresel bir güç haline getirdi. Kanuni Sultan Süleyman. Onun döneminde Osmanlı, Orta Avrupa'ya kadar ilerledi. Akdeniz'de rakipsiz bir deniz gücü oldu. Orta Doğu'nun ticaret yollarını kontrol etti. Kuzey Afrika'yı tamamen hakimiyeti altına aldı. Bu harita, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda jeopolitik bir ustalık eseriydi. Osmanlı'nın en geniş sınırları yaklaşık 1683 yılına denk gelir. Bu dönemde imparatorluk, Güneydoğu Avrupa'nın tamamına yakınına, Anadolu ve Kafkaslara, Orta Doğu'nun merkezine, Kuzey Afrika'nın büyük kısmına aynı anda hükmediyordu. Toplam yüzölçümü yaklaşık 5 milyon kilometre kareydi. Bugünkü Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık 6 katı ve bu devasa coğrafya tek bir merkezden, İstanbul'dan yönetiliyordu. Şimdi asıl soruya gelelim. Eğer bu sınırlar bugün Türkiye'ye ait olsaydı ne değişirdi? Öncelikle Türkiye, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olurdu. Avrupa, Asya ve Afrika'da aynı anda söz sahibi olurdu. Enerji kaynakları açısından Orta Doğu petrolü, Kuzey Afrika doğal gazı, küresel ticaret yolları aynı ülkenin kontrolünde olurdu. Jeopolitik olarak bu durum, Türkiye'yi ABD, Çin ve Rusya ile aynı masaya oturturdu. Boğazlar zaten Türkiye'de. Buna Süveyş çevresi ve Basra Körfezi de eklenseydi, küresel ticaretin kalbi tek bir devlette atardı. Ancak bu haritanın bir de insan boyutu var. Bu sınırlar içinde 500 milyona yaklaşan bir nüfus, onlarca etnik köken, farklı diller, farklı mezhepler bir arada yaşamak zorunda olurdu. İstanbul, Kahire, Bağdat ve Atina aynı ülkenin büyük şehirleri olurdu. Peki bu mümkün müydü? Osmanlı bunu geçmişte başardı. Çünkü millet sistemi farklı topluluklara kendi kimliklerini koruma imkanı tanıyordu. Ancak modern ulus devlet anlayışı bu kadar geniş ve çok kültürlü bir yapıyı yönetmeyi çok daha zor hale getiriyor. Her yükselişin bir de düşüşü vardır. Osmanlı için kırılma noktaları, sanayi devrimini yakalayamaması, Avrupa'daki milliyetçilik dalgası, ekonomik bağımlılık, uzun süren savaşlar ve en sonunda Birinci Dünya Savaşı. Bu savaş, Osmanlı için yalnızca askeri bir yenilgi değil, bir çağın kapanışı oldu. Yüzyıllarca hükmedilen topraklar birkaç yıl içinde elden çıktı. Bugünün dünyasında bu haritanın yeniden oluşması mümkün mü? Gerçekçi cevap şu: hayır. Ama bu harita
bir fetih hayali değil, tarihsel bir ders olarak anlamlı. Osmanlı'nın gücü yalnızca topraklarında değil, adalet anlayışında, yönetim sisteminde ve stratejik zekasında yatıyordu. Bugün Osmanlı haritasına baktığımızda bir imparatorluğun büyüklüğünü değil, bir dönemin dünya düzenini görüyoruz. O harita geri gelmeyecek. Ama bıraktığı miras bugünü anlamak için hala bizimle. Bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın.